Yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Alex'le ayrılıyoruz ve yolumuz o Perth'e doğru çıkıyor. Ben güneye doğru iniyorum. Onun geçtiği yollardan geçeceğim. Bugün çok güzel bir beach'te kalacağımı düşünüyorum. Bremer Bay. Bembeyaz kumsalları var. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Ardından da bu bölümde Esperance'a gideceğiz. Yol üzerinde bir sürü kamp yapacağız. Güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Hoş geldiniz. İyi seyirler. Hazırlanıyoruz ve yola çıkıyoruz. Ve ayrılma zamanı. Alex, see you soon. See you soon. Nice meeting you. Somewhere we will meet again. Hopefully. Yeah. Enjoy. Be careful. Stay safe on the road. Yeah, you too. Okay, başlıyoruz. Alex'le ayrılma vakti. Starlink 92 kilometer. Good ride. Yeah, you too. Enjoy. Okay. Now I am ready to go. The sun will be with you. I hope so. Yeah. Okay. Bye bye. Bye. Ay. Hazırsanız başlıyoruz. Uzun bir yolculuk olacak bu bölüm. Bakalım nasıl manzaralarla karşılaşacağız. Bye. Bye. Exit only. Exit only de burası toprak yol ya. Toprak. Çok büyük offroad yapıyorum şu an. Güzeldi bir motorcuyla böyle bir gün geçirebilmek, gerçekten keyif aldım. Akşam yemeğimiz çok güzeldi. Önceki bölümde gördünüz, ben uzun zamandır hazır yemekle besleniyordum. Artık dedim ki tamam Gülşah, ben de başlayacağım yemek yapmaya. Çünkü üşeniyorum ben. Artık sağlıklı besleneceğiz. Dayı sen eksikte değilsin ha, ben kim yanlış yolda? Güzel yollarımız olsun. Batı Avustralya'da sürmeye devam ediyoruz. Çok kötü güneş vuruyor telefondan. Şimdi Albany üzerinden Doğal Park'ın içerisinden böyle Bremer Bay'e ineceğim. Hadi bakalım, başlayalım. Biz Esperance yolunu takip ediyoruz. Lake Grease ve şeyden devam edeceğiz. Esperance'dan böyle dümdük devam edeceğiz. Ya burası Stirling Range. Güzel bir dağ yoluymuş. O yemyeşil. Bu bölge biraz Yeni Zelanda'yı anlatıyor, Western Australia. Ne varmış burada? Ne fotoğrafı çekiyoruz? Dağı çekiyoruz. Güzel bir dağ. Güzelmiş. Güzel bir kafe buldum yol üzerinde ya. Yapmam beni, üzemem keşin para. Bakalım nasılmış. Azıcık şımarıklık yapabiliriz arada. Öyle sağlıklı olmuyor. Çok güzel bir mola verdik. Devam. Yollarda hiçbir şey yok. Canım sıkılıyor.
Daha çok sıkılır benim canım. Nasıl koysun karalar tarlasın, Gramer Bay için karşıya geçeceğiz. Normalde ana yol, Esperance yolu böyle gidiyor. Bir 60 kilometre içeri gireceğiz, çıkacağız. Çünkü çok güzel bir plaj var orada. Çok merak ediyorum. Lastiklerim Avustralya'da dümdüz olacak. Erkenden bitecek. Şimdi Bremer Bay'e geldik. Benzinimizi alalım. Marketten ufak tefek bir şeyler alalım. Ondan sonracığıma kamp alanı. Sonra tekrar yola devam. Yollar uzun. Yollar bitmez. Şimdi şurada BP var. BP'ye girelim. Nerede BP? Burada bir yerde. Ben yanlış mı girdim? Ha yok. Ana küçücük de benzinci. Git. Bakalım kaç litre alacaksın. Belki sonra bir şeyler yemeye gelirim. Roadhouse burası restoranı var benzincinin. Eğer şehirde yiyecek market falan bulamazsam diye düşünüyorum. Ha market de mi varmış? Neymiş o? Mağaza. Bremer Beach. Bremer. Burada bir kafe var. Küçük bir yer yani değil. Büyük bir şehir değil. Okey, burada resort otel var. Muhtemelen geceliği $700 falan. Bu değil de şehir yok lan. Tamam, orada restoran var, en azından yiyecek bir şey var. Şehir bu tarafta. Denizde değil lan, olmuş göl gibi. Evet, geldik. De sıkıntım şu ki deniz yok burada. Denizi nereye götürdünüz? Solumuzun deniz olması lazım. Bakalım. Güzel. De 2 gün ne yapacağım burada?
Çok tatlı bir yere geldim. Burası 28 Avustralya doları gecelik. Üstelik burada yüzlerce beach varmış ve beyaz kumlardan oluşuyor. Hanımefendi bana işte nerelere gidebileceğimizi falan söyledi. Bugün biraz böyle dolaşırız ama hava biraz kötü. Bakalım nasıl beachlerle karşılaşacağız. Şimdi gidelim, yerleşelim. Sonrasında bakalım. Hava güzel bugün. 20 derece gösteriyor ama hissedilen güneş çok sıcak. O çok güzel. Bu arada Avustralya'da herkes güneş kremiyle çok iyi bir şekilde korunuyor. Çünkü ozon tabakası burada da delik olduğu için cilt kanseri yapıyormuş. Öyle bir bilgi aldım. Dişim çok ağrıyor. Bir sonraki rotada buldum, bir dişçi buldum, fiyat istedim. Bakalım. Acayip bir ağrım vardı. Umarım geçecek. O kadar güzel papağanlar var ki Avustralya'da. Neredeyiz biliyor musunuz arkadaşlar? Buradayız. Bremer Bay. Gerçekten rüya gibi bir yer. Şimdi gezmeye de gideceğiz. Ama bembeyaz upuzun beachleri. Acayip. Şuna bakın. Acayip. Balinalar varmış ama burada balina sezon değil. De $400 balina turunun ücreti. Bremer Bay. Bembeyaz bir kumsalıyla Bremer Bay'e geldik. Birazdan muhtemelen motoru da alacağım içeri. Biraz yürüyeyim, denizi göstereyim. Vay vay vay, bembeyaz kumlar, sonsuz bir plaj ve tek başımayım. Şuna bakın, oraya kadar gidiyor. Evet be. İşte Avustralya bu kadar güzel. Gerçekten o kadar çok sevdim ki. Her anı, her saniyesi, insanları, doğası çok güzel Avustralya'nın. Bayıldım. Bayıldım. Alıyorum motoru içeri. Alınmaz diyor ama bembeyaz kumları bir daha nerede bulacağım? Alacağım. Vay be. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Harika manzaralar gördüğümüze göre hareket etme zamanı. Çünkü bambaşka muhteşem bir destinasyona gidiyorum. Neden muhteşem diyorum? Çünkü kimle konuştuysam Esperance'ın harika bir yer olduğunu söylediler. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Bugünkü rotamız 388 kilometre. Şöyle bakacak olursak Avustralya, biliyorsunuz Perth'ten başladım. Böyle inmeye devam ediyorum güneye doğru. Esperance. Yine güzel bir kamp alanında kalacağım. Bakalım nasıl olacak. Hazırız benim kuşumla. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım, kazasız belasız. Kartımızı bırakalım.
Çıkmıyor. Kimsesizlik, kimsesizlik. Avustralya nüfusunun %95'i deniz kenarlarında yaşıyor ama bu bölgede hiç kimseler yok. Özellikle Güney Avustralya'da ve Sydney tarafında yerleşim çok. Zaten 20 milyon nüfus var ama ona rağmen yerleşim çok çok az. O yüzden insan göremiyoruz ve o yüzden aslında evler o kadar büyük, geniş. Çünkü alan çok fazla. Manzara asla değişmedi. 150 kilometre geldim. Aynı. Böyle. Yapacak bir şey yok. İleride 40 kilometre ileride bir benzin istasyonu var. Onun hayalini kuruyorum. Daha durmadım. Çok fena sıkıcı arkadaşlar. Gerçekten. Esne ağzım yırtıldı. Ha, ne güzel boyamışlar. Bu Batı Avustralya'da ve özellikle Güney Avustralya'da çok yaygınmış. Yol üzerinde bir sürü göreceğiz. Bu şeylerin üzerini boyuyorlar. Ne yapmışlar? Balık mı o? Mantar gibi. Soğuk bir de 18 derece. Şimdi benzinimizi alalım, azıcık ısınalım. Oh BP. Oh, sıra mı var be? Tek pompa var galiba. De onlar niye oraya bekliyor? $2 bak, burada pahalı. Kahvemizi aldık. Güzel bir istasyonda durduk. Bu arada hava soğuk. Şöyle bir durum var. Kahve long black olarak geçiyor. Biz Americano diyoruz ya, burada long black içiyoruz. Aynı, yani aynı, birebir aynısı ama sadece isimleri farklı. Yağmurluk giydim. İçime mont giydim. Bir tık oldu. Kalın oldum gibi. Neyse gidelim de çıkartırız olmaz. Ya senin canını yerim ben. Sen her yerde beni çok güzel götürüyorsun. Nazar değmesin.
Küçücük bir town. Telefon çekiyordu burada. Vodafone aldım arkadaşlar. Sim kart $30. 40 GB. Pahalı, diğer ülkelere göre pahalı. Biliyorsunuz ben eSIM'e karşıyım çünkü çok pahalı oluyor eSIM. Bazen kullanışlı oluyor. Bazen mesela Tayland'da çok ucuzdu. O yüzden Tayland'da eSIM'e geçtim falan filan. Neyse. Vodafone aldım. Vodafone çekmiyor ana yollarda. Telstra'nın çok daha iyi çektiğini söylediler. Ama tabii o da kaç kilometre çekebilir yani. Atıyorum Vodafone 20 kilometre çekiyorsa şeyde 40 kilometre çeker Telstra. Bence yani benim fikrim o yönde. O yüzden Avustralya'da iletişim işi birazcık sıkıntılı. Yani bulunduğum yerlerde hep çok güzel Wi-Fi'lar var kamp alanlarında. Ama onun dışında yok. Bir sonraki bölümde bakalım kaç gün internetim olmayacak. Nalabor'u geçeceğim çünkü. 3000 kilometre falan bir geçiş olacak. Sen komple mi döneceksin? Evet. Bak bu kamyonlara yol treni deniyor. Bak bunda 2 tane var. 4'e kadar çıkıyorlar. Ben 3 taneli gördüm. 4'e kadar çıkıyor road tren. Görürüz herhalde. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps... Yaklaştık artık. Esperance. Uzundu bugün, 380 kilometre bitmedi ve yolda sadece 2 tane benzinci vardı. Acayip. Mesafeler çok uzun. Şimdi solumuzda Pink Lake var, oraya geleceğiz. Yok. Solumuzda Warden Lake var. Sağımızda Pink Lake var. Orayı gezeceğiz. Çadırımızı kuralım. Tam sağda kalıyor. Evet. RIC. Evet. Deniz karşımız. Güzel. De şehir nerede? Hop hop dayı. Şimdi tam olarak burası okyanus olduğuna göre biz buradayız. Resepsiyon burasıydı. Şimdi düz gideceğiz. Sağa döneceğiz. 236'yı verdi. Tuvalet falan şurada. Kitchen şurada. 0437'de şeyin kodu. Kapının kodu. Kodu bunun. Evet. 0437 miydi? Sanırım öyleydi. 0437. Umarım güzel yer verdin hanımefendi. 0437. Canım çok sıkıldı arkadaşlar yolda. ...0437 unutma Gülşah.
Merhaba. Bakayım. Okey, sen bir kalk da. Şimdi düz gideceğiz. Kavşaktan sağa döneceğiz. Nasıl kalabalık bir yermiş. 0437. Ay hayır, 236 şimdi. Okey, üzgün surat yapma. Kaçta gideyim? 5'e mi gideyim? Üzgün surat yapıyorum bana. O kavşak bu kavşak mı? Evet. Ben şehre yürüyeyim desem zaten kamp alanından çıkmam 15 dakika sürer. Okey. 236. Abla dandik yer mi verdin bana? 235. Aha 200. Ana 2 kişilik de yer vermiş ya. Motor ne tarafa? Evet, ikisi de benim. Tamam, bir şey diyemem. Güzel. Kargalar da benekli benekli. Yine güzel bir kamp alanında kalıyorum arkadaşlar. Nereye geldik? Esperance'dayız. Böyle kocaman bir yer verdiler. Çünkü alan kiralıyorsun karavan parklarda. Ve atıyorum şu an karavanla gelsem burayı verecekti bana. Bir tarafa işte karavan, bir tarafa böyle bahçen gibi. Ama çadırla gelince de aynı yeri ve aynı parayı ödüyorsun. Elektrikli yerler 49 Avustralya doları, 30 Amerikan doları falan diyelim. Çok güzel. Mutfağı var yine. Önceki bölümlerde de bir sürü karavan park gösterdim size. Mutfağı var, duşları falan filan çok güzel. Ortam güzel. Gelen insanlar güzel. Tabii gezmeye başlayacağız. Birazdan Luca ile buluşacağız. Luca İtalya'dan 3 sene önce yola çıkmış. Hem çalışıyor hem geziyor vesaire. Daha tanışmadık. O gelecek. Kumsalları, plajları birlikte keşfedeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım, güzel bir macera olacak. Luca ile buluşalım ve ortalığı keşfedelim. Çünkü Avustralya keşfetmek için çok keyifli. Burası tam olarak şehrin merkezi, size göstermek istedim. Markete gidiyorum şimdi. Yani şehirle alakalı küçücük bir town, görecek bir yer yok. Şurada deniz var ve insanlar burada denize girmiyorlar. Çünkü çevrede çok güzel plajlar var. Onları size göstereceğim. Şimdi markete gidiyorum. Bir şeyler alacağım. Kamp alanına geçeceğim. Motoru kontrol edeceğim. Ve aslında bir sonraki bölümde arkadaşlar çok uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkacağım. Yani aslında zorlu değil de uzun ve yol üzerine konaklayacak bir şey yok. Nullabore'u geçeceğim. Yaklaşık 2500 kilometrelik bir şey başlıyor. Yokluk başlıyor. Nasıl olacağını gerçekten bilmiyorum ve inanılmaz stresliyim, heyecanlıyım. O yüzden yola çıkmadan önce lastik havalarını, yağını, zincirini, her şeyi kontrol edeceğim. Ona göre çıkacağım. Bakalım eksik gedik var mı? Ona göre bir şekil yapacağız. Motoru kontrol edeceğim. Tabii sonra gezmeye başlayacağız. Evet, motoru bir tık ısıttım. Şimdi yağını kontrol edeceğiz ama biri olsaydı çok daha rahat ederdim. Neyse, kendimiz de hallederiz be. Ne olacak? Ya muhtemelen yağ var çünkü 1500 kilometre önce konuldu, daha 1500 yaptım. Ama yine de emin olmak istiyorum. O değil de yağ göstermiyorlar. Çok az gösteriyor.
Niye öyle oldu? Eksik mi koydu acaba? Şimdi sorun şu ki yağda eksiklik var. Hangi yağı koyduğunu vesaire öğreneceğim ve üzerine yağ ekleyeceğim. Ama şimdi yağ eksik olunca ben hava filtresinden de şüphelendim. Bir ona arı girmiş ya. İçeri düştü. Hava filtresini de kontrol edeceğim çünkü ne olur ne olmaz ya. Ya niye eksiltti? Ya 60.000 kilometre bir motor yağ eksiltmeye başlamaz. Muhtemelen bir eksiklik vardı diye düşünüyorum. Çünkü 1600 kilometre falan sürdük. Çok sürmedik. Umarım bir sıkıntı olmaz. Ya alırım ya, kolay da. Sorun nerede onu düşüneceğiz. Tamam, hava filtresine baktım. O taraf temiz arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntı var. Siyar motosiklet dedik, güvenlik pörtteki servise. Adama dedim ki ben motosiklet teslim ederken 10.50 koyacaksın. Çünkü ben 60.000 kilometredir bu motora 10.50 koyuyorum. Şimdi yağ eksilttiğini görünce yazdım, dedim ki ne koydun ya? Diyor ki bana 10.40. Hangi markayı kullandın? Tamam değiştireyim diyorum. 10.40 kullandım diyor. Böyle bir aptallık olabilir mi ya? 10.50 kullan diyorum. 10.40 kullanıyorsun. Mekaniksin bir de. Bütün söylediğim sözleri geri alıyorum. Kan beynime çıktı. Bir gece daha kalacağım. Şimdi servise gidip yağını değiştireceğim. Tabii ki eksiltir. Yani manuelde yazan 10.50 ise 10.50 kullanacaksın. Neyse. Sinirlenme Gülşah, vardır bir hayır. Bakın kimle buluştuk. Luka'yla buluştuk. Ve acayip bir akşam yemeği yaptık. Merhaba. Merhaba. I have one Italian chef. Of course. What we eat today? What we eat? Pasta. Pasta, makarna. Yeah. With bacon and tomato sauce. Yes, tomato sauce, muz var. But these are fake amatriciana. Ramatacana? Ramatacana. Okay. Ramatacana'ymış. But we try to get closer. Thank you. I'm so hungry. We will eat everything. And wine. Yeah. Very good. What? Quality wine. What? What? Because Şimdi arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum çünkü hem çok uzadı hem de gezmeden önce ilk hedefim motosikletin yağını değiştirmek olacak. Bir servis buldum, randevu aldım yarın için. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü bu yağla devam etmek istemiyorum. Tamam, biraz takıntılıyım. Muhtemelen bu sıcaklıklarda 10.40'da iş yapar. Ama öyle bir şey istemiyorum yani. 10.50 dediler bana. Ben 60.000 kilometredir 10.50 ile gidiyorum. Şimdi başka bir yağla da devam etmek istemiyorum. Konuşacağım. Yarın değiştireceğim ve Luka ile buluşup harika bir seyahate başlıyoruz diğer bölümde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir yer gösteremedim, kusura bakmayın. Yol videosu oldu. Bir sonraki bölüme acayip heyecanlıyım. Bakalım yarın neler olacak.